Yeni bir günden herkese selamlar, günaydın arkadaşlar. Şu anda Dujiangyan şehrinin eski şehrinin kapısındayım. Bu görmüş olduğunuz ana şehir duvarları geleneksel Çin mimarisinin olmazsa olmaz şehir duvar mimarisinden birisi. Bütün eski Çin şehirlerinde böyle bir giriş kapısı bulunmakta. Yaşayan şehir duvarları da bunun için en büyük ve en güzel örneklerden birisi. Burada yeni evlenen bir Çinli çift görmektesiniz. Fotoğraf çekimi yapmaktalar. Evlilik cüzdanlarını bu şekilde ellerinde taşıyorlar ve bugün burada çok güzel bir anı bırakıyorlar aslında. Şehir duvarlarının görmekte olduğunuz gibi böyle devasa bir ana girişi var. Yanlarda da iki ayrı girişi daha var. Şehir duvarlarını aşınca karşımıza böyle bir manzara çıkıyor. Tabii ki modernize edilmiş çok fazla dükkanların bulunduğu, hatta giyim, kuşam, kıyafetlerin, hatta valizlerin bile satıldığını görebilirsiniz. Yani eski antik Çin mimarisi günümüz şehir hayatıyla bir araya gelmiş ve birleşmiş ve bugünkü görmüş olduğunuz bu halini almış. Bu arada bugün Dujiangyan belediye yetkilileri benim için özel bir rehber de hazırladı ve bu şekilde gideceğimiz yerleri, göreceğimiz yerleri daha detaylı ve daha ayrıntısıyla bileceğiz. Hello, what's your name? Stella. Stella. Yeah. Say hi to Turkey. Hi. Now we are in the Lidui Ancient Park of Dujiangyan Scenic Area. So what's the importance of this park? Before 1929, it's just a private garden of a rich man, and after 1929. It became open to public. Söylediğine göre burası aslında çok eski zamanlarda burada yaşayan çok ünlü bir zenginin bahçesiymiş ve bundan ötürü normal insanlar buraya giremiyormuş ta ki 1929 yılına kadar. Bu arkamda görmüş olduğunuz ağaçlar 100 yıldan daha yaşlı ağaçlar. Örneğin bu ağaç 160 yıllık bir ağaç. Buradaki yine aynı şekilde 165 yıllık ve burası Dünya Miraslar listesinde olan yerlerden birisi. So who is that rich man? His last name is Liu, and his family generations live here. You know, Sichuan boasts a rich source of bamboos. Ancient Chinese people weaved bamboos into cages and loaded some stones. We use this tool to block the water. Bambu ormanlarının sıklıkla bulunduğu bir bölgedeyiz ve bu arkamdaki bu sistemleri kullanarak İnsanlar binlerce yıldır suları kontrol altına almaya başarmışlar. İçerisine taşlar doldurarak, bambularla etrafını sararak tıpkı bir sepet gibi örüp suları kontrol altına almayı başarmışlar. He's the inventor of the Kung Pao chicken. 他是做出宫保鸡丁的那个人，丁宝珍。Ding Baojun. İnanılmaz arkadaşlar, bu arkamda görmüş olduğunuz ağaç neredeyse 2000 yıllık ve bu şehrin en eski ağacı. Name of the tree. Jinko tree. Jinko. Yeah. Olduğunuz bu Jinko ağacı 2000 yıllık, inanılmaz. Yine bir Taoist tapınağa geldik. Arkamda görebilirsiniz. Burada fil heykelleri var. Bir ve diğer tarafta iki. Bu parkın içerisindeki Taoist tapınak. Tapınağın içerisinde ilk dikkatimi çeken şey garip bir heykel oldu. So this sculpture is Li Bing, who built and designed this irrigation system. Arkamda görmüş olduğunuz heykel buradaki sulama sistemini 2300 yıl önce bulan ve icat eden, günümüze kadar ulaştıran Li Bing'in bir heykeli. And so this is Ming River. It flows from the Mingshan Mountain, which has an altitude of 3,700 meters. Just has only 500 meters. So we are here now, right? Yeah, we are here. Yeah. So in the rainy seasons, due to the huge drop of the altitudes, the flood will came across the whole mountain, this Yulin mountain, and submerge the whole Chengdu Plain. While in dry seasons, due to this mountain's block, the Chengdu Plain cannot get enough water. So we need to, excavate an inlet to diverge the water into the Chengdu Plain. Precious bottleneck
inlet was excavated. And you know how to solve the flood problem? We just in here, the 130 tributaries came here. So we built a dike which shaped just like the fish's mouth. And the fish's mouth dike just divides the main river into two parts. The outer river and the inner river. The outer river is the natural river course of the main river. Inner river was man-made, and you know people dug this river course and piled the sand onto this island. Yeah. But only the fish mouth dike cannot you know solve the solve the flood problem entirely. So in the tail of this island, we just built a spillway, and which we called the Fisha spillway, the sand fine spillway. And this height of this spillway is just 2.50 meters. So if the water level is higher than 2.50 meters, it will be discharged by the sand fine spillway and go to the outer river. And if the water level is lower than 2.50 meters, the all of the water will go across the precious botanic channel and go into to irrigate the whole Chengdu Plain. You know, this is a irrigation system. 在成都，吃的、喝的、用的水都是来自于这里。 Eskiden bu karşıda gördüğünüz tepe buradaki tepeyle birlikte olan, birleşik olan bir tepeymiş. Ancak antik Çinliler burada bir kanal açmışlar ve bu kanalla birlikte Ming Nehri'ni bu kısımdan bölmüşler ve bunu 2300 yıl önceki teknolojiyle yapmışlar. So, how many people worked on this project? Thousands of people. You know, in 2000 years ago, the gunpowder was not invented. Ancient people use the like simple tools to drill this mountain. They need to like spend 30 years to drill this mountain. But Li Bing was very smart, and he used a method just spent like about 8 years to drill this mountain. Yeah. And do you know how he did it? How? He asked people to, you know, put some grass and woods onto these mountains and set a fire on it. And the rocks are heated very hot. And they asked people to pour the icy water onto them. And the rocks will just crack. Yeah, and this mountain was drilled. Yeah. İlk önce buradaki kayaları ısıtmışlar, yakmışlar üzerinde otlar yakarak. Daha sonrasında nehrin soğuk sularıyla kayaların çatlamasına yol açmış ve 8 yılda Li Bing bu projeyi burayı açmış arkadaşlar. 40 yıl sürecek işi 8 senede halletmiş. It was a suspension bridge. Imitates the ancient suspension bridge. Yeah. Shaking. Yeah, it's careful. Üzerinde yürümek gerçekten çok zor. Çok insan var. Bu altındaki kanal ise 600 yıl önce inşa edilen yeni kanallardan birisi. So this is the second part of this irrigation project. We call it the sand fine spillway, and its height of this spillway is just 2.50 meters. So now if you see the water level is higher than 2.50 meters, and it would be discharged by here to the outer river. And if the water level is lower than 2.50 meters, all of the water will go to the precious botanic inlet. Şimdi birazdan balık ağzı denilen yere gidiyoruz. Sulama sisteminin en önemli kısımlarından birisi. Orayı da çekmeye çalışacağım sizler için. This called fish mouth, right? Yeah, fish mouth dike. Because shaped just like fish mouth. This called also Ming River. This part also called Ming River. Yeah. The left side is the outer river. It's a natural river course of the Ming River. And the right side is called the inner river. It was man-made. Yes, human-made river.
and the inner river will go to irrigate the Chengdu plain and Chengdu city also. Yeah, you can see that the width of outer river is wider than inner river, and the inner river, because it was man-made, so the people dug it very deeply. 60% of water will go to the inner river, and the 40% of water will go to the outer river. While in flood seasons, due to the outer river is wider, so the 60% of water will go to the outer river, and the 40% of water will go to the inner river. So people can control how many percent will go inner river, Yeah. how many percent will go Yeah, this outer time river. could, yeah. So that's why they called Sichuan as Tianfu. Yeah, Zhe it's a land of abundance, because the Dujiangyan is the origin of this land of abundance. Bu nehrin Sichuan Ovası'nı beslemesiyle Çinli mühendislerin binlerce yıl önce inşasıyla birlikte Sichuan Ovası çok daha bereketli bir hal aldı. Sichuan Ovası yemyeşil, harika, verimli bir hale geldi ve bu yüzden de bereketli ülke yani Tianfu Zhiguo ismini aldı. İşte bunun sebebi arkamda görmüş olduğunuz bu sulama sisteminden kaynaklı. Dujiangyan sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda insan ile doğa arasındaki uyumun da simgesidir. Bu sistem 2300 yıl önce Çin Krallığı döneminde valilik yapan büyük mühendis Li Bing ve oğlu Alan tarafından inşa edildi. O dönem Min Nehri taşkınlıkları Chengdu Ovası'nı sık sık sular altında bırakır ve verimli toprakları yok ederdi. İnsanlar ya suyun altında kalıyordu ya da kurak sezonlarda tarım yapamıyordu. Li Bing doğayı zorla kontrol etmek yerine Taoist düşünceye uygun olarak onun akışını anlamayı seçti. Mühendislik dehası şiddetli suyu durdurmak yerine onu akışına göre yönlendirdi. Dujiangyan sulama sisteminin 3 temel kısmı vardır. Birinci kısım balık ağzı. Min Nehri'ni doğal bir şekilde 2 ayrı kola ayıran kavisli bir taş set. Biri tarım için tatlı ve yumuşak su taşırken, diğeri güçlü akıntıları ve selleri uzaklaştırır. İkinci bölüm, kum yakalama kanalı, Fei Shaye. Bu bölüm hızlı akan suyu yavaşlatır, ağır tortuları çökelmeye zorlar. Böylece tarlalara temiz su ulaşır ve kanallar tıkanmaz. Üçüncü bölüm, şişe boynu, Baopingkou. Kanal ağının giriş noktasıdır ve dar yapısı sayesinde suyun miktarı doğal olarak dengelenir. Yağmur mevsiminde taşkınlıkları engeller, kurak dönemlerde ise suyu korur. Ve bu sistemin en etkileyici yanı şudur: hiçbir baraj duvarı yoktur. Modern beton, çelik, makineler yoktur. Sadece bambu, kaya, ahşap ve matematiksel sezgi. Dujiangyan, geçmiş ile gelecek arasında akmaya devam eden bir nehir gibidir. Burada su sadece yaşam değil, aynı zamanda bilgeliktir. Bu yüzden Sichuan Ovası'na aynı zamanda Tianfu Zhiguo yani bereketli ülke denilmiştir. Burası ise ikinci asma köprü. Bu asma köprünün ismi Couples Bridge. Yani Çiftler Köprüsü. Az önce söylediğim gibi arkamdaki bu asma köprü Çiftler Köprüsü olarak geçiyor. Ve Çiftler Köprüsü'nün hemen ulaştığı noktada ise buraya gelen çiftlerin isimlerinin yazdığı şekilde tılsımlar yer almakta. Ve bu köprüyü inşa eden çift, bu görmüş olduğunuz çift. Bu çift, birbirine aşık bu çift buradaki köprüyü inşa ediyor. Burası iki kral tapınağı, Taoist bir tapınak. Sulama sistemini inşa eden Li Bing ve oğlu için hazırlanmış. Onlara iki kral denilmiş ve onlar adına bu tapınak inşa edilmiş. I think there's a turtle statue. He's son of dragon. Son of Dragon. Yeah, it is the son of dragon, and it likes to hold that spirit. Spirit. Yeah. But this is a turtle. Yeah, No? it's the turtle and the dragon song. I saw the exactly same kind of dragon turtle in the Qingchenshan. Yeah. Dragon has 9 songs. Okay, Chinese dragons has 9 9 sons. songs. Yeah.
Who are they? The turtle one. One is turtle. Oh, you don't know. Okay. Tapınak kompleksinin ilk olarak giriş kısmında karşımıza çıkan Arlang Shang, Li Bing'in oğlu Arlang, kendisi için adanan bir tapınak. Burada ise Li Bing ve eşinin heykellerinin yer aldığı bir tapınak. Burada insanlar da ibadet etmekteler ve atalarına saygılarını sunmaktalar. Atalara tapınma kültürü çok yaygın Taoizm'de. Dujiangyan kentinin hemen yanı başında yer alan Yulin Dağı'nın zirvesinde yer alan Yulin Pagodası'na doğru ilerliyoruz. Size göstermek istediğim harika bir yapı var. Görmüş olduğunuz bu harika yapı yine bu Sichuan yöresinde çokça fazla gördüğümüz, bakın katman katman bu şekilde yukarı doğru çıkan merdivenlere sahip içerisinde. Tarihi bir yerde hiç göremeyeceğiniz bir manzara. Yürüyen merdivenlerle birlikte dağın zirvesine çıkıyoruz. Gerçekten çok komik. Az önce gösterdiğim o mimari bu şekilde yukarı doğru ilerleyen mimari. Gerçekten çok hoş bir görüntüye sahip. Buradan da kat ve kat katmanları görebilirsiniz. Merdiven varmış burada. Merdivenin bir kısmını yan tarafta bırakmışlar. Ve bu kısmında yürüyen merdivenler eklemişler. Nasıl ama? Dağın zirvesine ulaştık şimdi. Yulin Dağı'nın zirvesindeki Yulin Pagodası'na geldik. Mimarisi var. Burada da duvarlar var. It's actually a Buddhism pavilion. This is Buddhist pavilion. Yeah. İnanılmaz bir yapının içerisinde bu gibi seyyar satıcılar var. Bu gibi yiyecek içecek satan yerler var. Hediyelik eşyacılar var. You want to go upstairs? Let's go. Merdivenler o kadar dar ki. Ayağımdan bile küçük. Basamaklar. Wow. Wow. I can see that, babe. Hello. Hello. 欢迎你。谢谢. Wow. Manzara harikulade. Manzaranın dışında bu yapı çok güzel detaylara sahip. Bu kısımdan sulama sistemini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz kısım, bakın burada farklı köprüler var. O kısma geceleyin ışıklar yanınca harikulade bir ortam oluşuyor ve buna mavi gözyaşı deniliyor. Mavi gözyaşı, o görmüş olduğunuz kanalların ayrıldığı noktaya deniliyor. Ve tıpkı bir gözyaşına benzediği için, geceleri de mavi renkte aydınlatıldığı için bugün Dujiangyan şehrinde Mavi Gözyaşı ismini almıştır. Şehrin bu bölümü ise eski şehir. Görmüş olduğunuz gibi eski evler yer almakta. Ve görmüş olduğunuz gibi buranın içerisinde yine asmalar var, tılsımlar var. Ve burada büyük devasa bir çan görmektesiniz. Sadece 10 yuan ödeyerek bu çanı çalabiliyorsunuz. Burada ise bir görevli var. It's head, so it's a Buddhist building. Lotus is very important for Buddhism because that look like the Buddhist head. Yeah, yeah. Really? Oh, you don't know that? Yeah, I didn't know. Yeah. Lotus çiçeği bu şekilde Buda'nın kafasına benzetildiği için önemliymiş. Bunu ilk defa duyuyorum. O kadar tapınağa gittim. Çok fazla lotus çiçeği gördüm ama ilk defa bundan ötürü olduğunu öğreniyorum. Şimdi tekrardan aşağı iniyoruz. Burada bir heykel bizi karşılıyor.
İşte karşınızda Dujiangyan sulama sistemini inşa eden Li Bing ve yanında onu taşıyan, atlı arabasını taşıyan şoförü. Dağdan aşağı inerken dikkatimi çeken yine bu duvarlar. Dağın tepesinde de vardı. Dağdan aşağı inen yolda da görmüş olduğunuz bu eski duvarlar yer almakta. Bu da aynı zamanda sanıyorum ki askeri gözlem kulesi gibi kullanıldığı için sanırım bu yüzden böyle bir güvenlik önlemi aldılar ve bu şekilde dağın eteklerine kadar inen duvarlarla korumaya çalıştılar bence. Şimdi dağdan indik ve burada dağdan inişimizde en son rota olarak antik yolu kullandık ve Eskişehir'e geldik. Size etrafı göstermek istiyorum. Burada gördükleriniz sıçan biberleri. Bunlar gerçekten çok ve çok acı biberler. Yemeden önce düşünmeniz gereken biberler. Sonrasında tuvaletten çıkamıyorsunuz. Oh, 他们是泡菜吗? No, 辣椒酱. Bunlar acı sosları. Bu şekilde acı sosları yapmışlar. Ama bunlar aşırı acı arkadaşlar. Bunlar inanılmaz acı. Arkadaşlar geçen sefer geldiğimde gördüğüm o küçük minicik domuzcuk burada. Evet. İnanılmaz bir şey ya. Az önce mikrofonumu düşürdüm domuzcuğu severken. Domuzcuğu severken mikrofonumu düşürdüm ama almayı başardım. Sorun yok. Demek ki neymiş? Domuz harammış. Burada bir müzik aletlerinin bulunduğu küçük eski dükkana geldik. Burada inanılmaz güzel müzik aletleri var. Bunlar klarnetler sanırım. Burada bir guzheng. Yeah. So how about this? 葫芦丝. Hulusa. They are more in Yunnan province. Oh. Bunlar ise Yunnan eyaletine özgü olan müzik aletleri. Hulusa. How about this one? Pipa. Yeah. Pipa. Ve görmekte olduğunuz bütün bu eserler ahşap oyması eserler. Oh. I smell it. It's very. What is this? Hamış-çamur. It's a punch and it smells very good. Wow. Wow, kokusu inanılmaz derecede güzel. Bunlar, this is for eating. No, make some tea. Make some tea. Yeah, make some tea. Bunlarla çay yapılıyormuş, çayların içine katılıyormuş. Tıpkı parmaklar gibi ama kokusu muhteşem. Burada ise kıyafet kostüm salonu. Burada ise çaylar satışta sunulmakta, Çin çayları. Şimdi arkadaşlar yol üstünde helal bir restoran buldum. Görmüş olduğunuz bu noodle tamamen helal kesim inek etinden yapılmış bir noodle. Burada katmer de buldum. Burada bildiğimiz bizim katmerimizden yapmışlar. Çok da güzel yapmışlar vallahi. Biliyorum noodle'la birlikte yenmez ama gerçekten çok lezzetli. Çok güzel yapmışlar. Hamuru çok güzel mayalanmış. Noodle'u yedikten sonra Eskişehir'de ilerlemeye devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz bütün hepsi yine Çin'e özgü yiyecekler. Genellikle baharatlı ve acılı yiyecekler bunlar. Birçoğu sos olarak kullanılıyor, birçoğu yemeklerin içerisine ekleniyor, birçoğu turşu olarak, ek olarak yeniyor. Daha önce geldiğimde burada çok ilginç bir camiyle karşılaşmıştım ve o camiye şu anda geldik. Bu görmüş olduğunuz yapı bir cami ama size en güzel detayını göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz kısımda bizim Türkiye'mizin Sultanahmet Camisi'nin bir kabartması ve Türk bayrağının ay ve yıldızı yer almakta. Burada Eskişehir'in tam olarak merkezinde çok güzel bir yine Çin mimarisiyle donatılmış bir Hui Camisi yer alıyor.
Burada yine caminin girişinde Kabe'yi görebilirsiniz. Mescid-i Aksa'yı da görebilirsiniz. Ve girişte bizi karşılayan bir salon var. Bu salonda yine üstte Kabe'nin büyük bir resmi. Yan tarafta kameralar. Ve burada büyük Arapça yazılmış büyük ihtimalle ayetler yer almakta. Tam ortada bir pimpon masası. Ve karşınızda Dujianyan Camisi. Gerçekten çok güzel detaylara sahip Çin mimarisiyle inşa edilmiş bir cami. Caminin hemen tepesinde ay sembolü yer almakta. Çin tarzı fenerler. Ama bu fenerler çok özel detaylara sahip. Üzerinde Arapça görmüş olduğunuz gibi yazılar yer almakta. İslam dinine uygun bir şekilde tasarlanmış. Gerçekten çok ilginç. Çünkü Türkiye'de olunca bizde Osmanlı mimarisi, Anadolu'da Selçuklu mimarisiyle karşılaşıyoruz. Orta Asya'da ise Orta Asya Türk mimarisiyle karşılaşıyoruz. Burada Çin'de genellikle Hui camileri, Uygur camileri. Uygur camileri yine biraz daha Orta Asya Türk mimarisine sahip. Ama Hui camileri Çin mimarisiyle inşa edilen çok güzel eşsiz camiler. Ana kısmı burası. Selam aleyküm. 你是惠族人对吗？我是土耳其人。啊，你知道土耳其吗？知道知道。知道，我们也是大部分穆斯林的人。你们来过吗？没来过，没来过。没来过，我们土耳其也有很多清真寺，嗯，希望有一天有机会，欢迎来到土耳其，好嘛好嘛，欢迎看看我们的清真寺。好好，您叫什么名字？李兴国，您几岁？我对77， ，77。嗯， 77哦哦，好好好，好的，谢谢。希望 Allah 给你更多年。阿弥， Amin. Az önce tanıştığım buradaki Hui halkı mensubu. 77 yaşında ve gerçekten çok tatlı. Onu Türkiye'ye davet ettim. Umarım bir gün karşısına bir fırsat çıkar ve Türkiye'mize gelir. Arkadaşlar az önce caminin içerisindeydim. İbadet saati geldi. Ezan okundu ve insanlar camiye gelmeye başladılar. Ben de dua etme şansını yakaladım. Ayrıca caminin içerisini de izin alarak kısa kısa sizlere göstermeye çalıştım. Camiyi yukarıdan da sizlere göstermeye çalıştım. Bütün Eskişehir'in arasında yemyeşil bir şekilde harika mimariyle parlamakta burası. Görmüş olduğunuz Hui Camisi. Burada çok ünlü bir köprü var. Güney Köprüsü olarak geçen büyük bir köprü. Yine köprünün harika Çin mimarisi örnekleri var. Sichuan mimarisinin de çok önemli örneklerinden birisi olduğunu söylemeliyim. You remember that person who is the inventor of Kung Pao chicken? Yes, I remember. Yeah, Today and we saw it. he built this bridge. He built it. Yeah, he built this bridge. Görmüş olduğunuz bu köprü Güney Köprüsü Ding Baozheng tarafından inşa edilmiş harikulade bir Sichuan mimarisi. Burada bu köprüden geçeceğiz sizlerle birlikte ve sizlere de bu köprüyü göstermeye çalışacağım elbette.
对对对对。The pictures, can phoenix and dragon. Yes. Why there is phoenix and dragons? Because it's symbolize aspiration Chinese culture. Me and she stand just dance style, just like this. İnanılmaz bir mimari, inanılmaz bir manzara. Bakın ne kadar kalabalık olduğunu sizlere gösterebilirim. Burası işte bu kadar kalabalık. Turistlerin en uğrak noktalarından birisi. Arkadaşlar Eskişehir'in bulunduğu bölümü bitirdik. Bugün Stella bana çok yardımcı oldu. Okay. Şimdiden Türkiye'den ona bolca teşekkürler. Feşan Gayşeni. You're welcome and have a nice trip. See you next time. See you next time. Goodbye. Bu şekilde nehirin üzerindeki bir köprüde asılı evlilik ilanı. Daha önce Chengdu'nun birçok yerinde görmüştük. Chengdu videomu izlediyseniz orada da göstermiştim sizlere. Ama buradakiler daha ilginç. Bütün üyelerin, bütün kişilerin burada aslında resmi var ama bulanık bir şekilde gösterilmiş. Buradaki erkek 39 yaşında, 1.70 santimetre. Burada daha önce boşanmış. Burada da aradığı yaşlardaki kadını söylüyor. İşte 34-40 yaşında bir kadın arıyorum. 1.55 boyu ve üzerinde olabilir. Burada da QR kodu koymuşlar. Az önce yoldan geçerken tesadüfen karşılaştım. Yolda yürüyorsunuz, bir anda bakıyorsunuz. Aa çok güzel. Evleneyim diyorsunuz ve bu şekilde evleniyorsunuz. Bu tarz kültür Çin'de çok fazla. Çin'de evlilik pazarları, evlilik ilanları çok fazla. Geldik dostlar, şu anda arkamda görmüş olduğunuz bu alışveriş merkezinin içerisinde dünyanın en eşsiz ve en güzel tasarımına sahip, iç mekanına sahip kitapçılarından birisini ziyaret ediyoruz. Bugün ise sizlerle birlikte bu kitapçıyı keşfedeceğiz, bu kitapçıyı inceleyeceğiz. Gerçekten harikulade. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Ve burayı birçok insan Harry Potter temalı olduğunu düşünüyor. Şu anda da Harry Potter müziği çalıyor. Çok güzel bir ambiyans oluşturuyor buraya. Kendinizi Harry Potter filminin içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Burada ise insanların dinlenip, kitap okuyup, kahve, çay içebileceği yerler, alanlar mevcut. Çok farklı. Turist de burayı ziyaret etmekte. Turistlerin en uğrak noktalarından birisi. Zhongshuge kitapçısı. Belki de Çin'deki en önemli ve en harikulade kitapçılardan birisi. Çok aşırı derecede bir kitap çeşitliliği var. Buraya her yıl çok fazla turist ziyaret etmekte. Tabii ki çoğunluk olarak kitaplarla ilgilenmeyip arkamda görmüş olduğunuz harika estetik iç tasarımla ilgilenmekteler. Gelip burada fotoğraf çekinip
Instagram'da ya da Çin sosyal medyalarında paylaşmaktalar. Girişler ücretsiz. Buraya gelmek istiyorsanız Dujiangyan tren istasyonundan buraya çok rahatlıkla taksiyle ya da otobüsle gelebiliyorsunuz. Bu harika manzara eşliğinde kitabınızı okuyup kahvenizi yudumlayıp keyfini çıkarabiliyorsunuz. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Sizlerle birlikte bu 2 gün içerisinde gezmediğimiz dağ, çıkmadığımız tepe kalmadı. Harika yerleri gördük. Çok güzel, çok önemli yerleri ziyaret ettik. Sizlere burada Çin tarihinin, Çin kültürünün önemini, Dujiangyan'ın doğasını, derin kültürünü tanıtmaya, göstermeye çalıştım. Videom hoşunuza gittiyse eğer beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayede bana da destek olabilirsiniz. Daha çok yerleri birlikte gezip birlikte keşfedebiliriz arkadaşlar. Dujiangyan'dan herkese selamlar. Görüşmek üzere.